Şimdi hazır. Bu Oxford ve Orta Dünya evrenine yolculuğumuz için sizlere hızlı bir bilgilendirme ile başlamak isterim. Şehrin ismi aslında Oxfordshire. 5 bölgeden oluşur ve merkezindeki bölgeye Oxford denilir. İlk geldiğimde bu tarihi doku beni büyülemişti. Ama detayları öğrendikçe Oxford beni eski Üsküdar gibi etkilemişti. Çünkü benim için Üsküdar'ı da Üsküdar yapan Kidileri, Kız Kulesi, tarihi dokusu, meczupları ve o şehirde inkişaf eden manevi yolcularıdır. Benim için yine Oxford'u da Oxford yapan tarihi dokusu ve bu şehirden çıkan inkişaflarıdır. Oxford 10. yüzyılda kurulmuş, 150 bin nüfuslu ve dünyanın en eski ikinci üniversitesine sahip bir şehirdir. J.R.R. Tolkien, C.S. Lewis ve Lewis Carroll ve daha birçok yazarı da ilham olmuştur. Harry Potter, Alice in Wonderland, Doctor Strange, X-Men gibi filmlerin bazı sahneleri de burada çekilmiştir. Öğretmenleri ve mezun ettiği öğrencileri ile Batı medeniyetlerinin şekillenmesine yardımcı olup 50'den fazla Nobel ödülü ve birkaç düzine başbakan çıkarmıştır. Onlarca bina ve kolejiyle dünyanın en iyi 4. üniversitesi ile tarihi açıdan İngiltere'nin en önemli şehirlerindendir. Ama benim için değeri efsane-i Tolkien'in bu şehirde yazılmasından gelir. Merhaba, ben Musab ben. Kanalıma hoş geldiniz. Lan var ya, bunu dedim ya, artık ölmem ha. Kanalıma. Kanal. Bu da bir kanal lan. Neyse, dedim ki bir değişim lazım dedim ve böyle bir projeye başlamak istedim. Baktım ki bir üretmeme hali mevcut. Yani hiç mükemmeliyetçi olmayı sevmem ama eşyaları, malzemeleri aldım, çıkayım başlayayım dedim. Hem içsel yolculuk hem dışsal hem enfüsi hem afaki yolculuk yapma niyetindeyim. Tabii bunu en büyük ilham kaynaklarından bir tanesi de Tolkien olduğu için Oxford'la başta bir münasip buldum. Önce kendimi tanıtayım. Ben 89 doğumluyum. 80'lerin çocuğuyum yani. Ve 33 yaşındayım. Grafik tasarım, video, web design, UI design gibi işlerle uğraşıyorum. Yaklaşık 3 yıl önce İngiltere'ye geldik. Eşim ve çocuğumla birlikte Londra'ya geldik. Artık burada bir kurulu düzenimiz var diye düşünüyorum. O yüzden bir sonraki aşamaya geçmek için challenge yaşamaya zorluyorum kendimi. Çünkü öğrendiğim kadarıyla Musab isminin de bir diğer anlamı aslında oymuş. Normalde aşılamayan, geçilemeyen anlamına gelen bir Arapça isim. Bu videoda enfüsi ve afaki yolculuklar yapmaya çalışacağım. Bu aslında gayret. Yani biraz inancım o ki her anlamlı şeyin başı gayretle oluyor. Bir gayret sunma endişesi. Biz gayretlerimizi sunabilirsek çok fazla şey hızlı değişiyor. Ben bunları gözlerimle görüyorum. Hiçbiri de boşa gitmiyor. Yani bunu ta çocukluğumdan, üniversite hayatımdan yaptığım gayretler şu anki hayatımı dahi etkileyebiliyor. Bu gayret kelimesi çok anlamlı. O yüzden gayret etme projesi diyebiliriz. Yani sadece gezmek, tozmak olmaz. Yıllardır YouTuber'ları izliyorum. Bütün dünyayı gezenlerin hepsini izlemişimdir. Hepsini de beğeniyorum aslında. Öğrendiğim şeyler de oldu. Hep dışsal değil de içsel yolculuk da gerekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok hızlı zaman geçiyor. Yaşlandığımız zaman biz ne yaşadık falan, neydi, nasıl geçti bunu biraz değerlendirmeye çalışacağız, başlayacağız. Onu her zaman yapmak lazım. Özellikle gençken anlamı sorgulamak, hakikati arayışı içerisinde sürekli olmak, anlamlandırmak gerekli eğlencenin yanında. Yazmayı yani yazıp da güzel konuşabilen bir insan değilim. Dille pek aram yok. O yüzden görsellerle ayıbımı örtmeye çalışacağım. Drone görüntüleri, güzel kadrajlarla bu ayıbı örtmeye çalışacağım. Umarım beğenirsiniz. 2 günlük gezi olacak. Bu videolarda tam benim yansıtan videolar olacağını düşünüyorum. Yani timelapse'ler bulabilirsiniz, stop motion'lar, teknikler. Hiçbir işte tam uzmanlaşamamış bir Musab bulabilirsiniz yani. Bende nasıl olacak bilmiyorum, bakacağız. Deneyim yani bu. Çünkü deneyerek öğreniyoruz. Burada önemli bir şey var. Değişim yaşama olayını Tolkien bizlere ilham olmuş diyebiliriz. Yazdığı karakterin yaşadıkları değişimleri de zaten videonun ileriki dakikalarında izleyeceksiniz. Onları bazı okuduğum kitaplardan ya da blog yazılarından size paylaşacağım. İyi ve kötü kavramı. Bizim inandığımız din zaten iyi insan olmayı bize gösteriyor. Tolkien'in de yazdığı, oluşturduğu evreni bu açıdan bakıp değerlendirmenin yolunu göstereceğim. Birçok kişi böyle Yüzüklerin Efendisi, Ejderha, Yüzük
yok orklar Türk müydü falan gibi böyle basitleştirerek, biraz da küçümseyerek bakıyorlar. Bu insana zarar veren bir şey. Hiçbir şey küçümsememek gerekir. Eğer değerli bulacaksanız izleyebilirsiniz. Bu kanalı aslında tefekkür kanalı olarak da konumlandırabiliriz bence. O yüzden sizlerin de keşif yolculuğunu, içsel keşif yolculuklarınızı da paylaşabilirsiniz. Ben de onları kanala videolara ekleyebilirim. Birbirimize böyle paylaşımlarda bulunabiliriz. O yüzden bir sonraki videolarda sadece şehir şehir gezme gibi değil de kavramlar veya tefekkür konularıyla birlikte mixlemeyi düşünüyorum. İyi seyirler. Evet. Tolkien fantastik kurguyu aslında oluşturmuş ilk yazar diyebiliriz. Gördüğünüz gibi Beren ve Lúthien isimleri de mezar taşlarında yazıyor. Yani eşiyle birlikte yan yana gömülmüş. Beren ve Lúthien de zaten kitaplardaki, hikayedeki karakterler. Tolkien Ocak 1892 yılında Güney Afrika'da doğdu aslında. Ama annesi babası aslen İngiliz ama belli bir şartlar gereği Almanya'ya gidiyorlar. Oradan da Güney Afrika'ya gidiyorlar. Tolkien 1911 yılında Oxford'a başladı. O zamanlar 19 yaşındaydı. 24 yaşında evlendi. Eylül'ün 1973 yılında da 81 yaşında da vefat etti. Anglo-Sakson dili ve edebiyatı konusunda uzman bir profesör ve bir filolog olan Tolkien 62 yaşında bir fantazi kitabı yayınladı ve bu yazdığı kitap tüm dünyayı bir daha eski haline gelemeyeceği bir şekilde değiştirdi. Yüzüklerin Efendisi, Hobbit, Silmarillion, Beren ile Lúthien, Gondolin'in Düşüşü gibi kitapları yazdı. Bu kitaplardan bazıları yapılan anketlerin neticesinde 20. yüzyılın en önemli kitaplarından seçildi ve filmleri de tüm zamanların en çok seyredilen ve gişe yapan filmlerinden oldu. Tolkien 1916'da tankların ilk kez kullanıldığı 1. Dünya Savaşı Somme Meydan Muharebesi'ne katıldı. Fransa'daki 1 milyon insanın öldüğü bu savaştan 1925 yılında döndü. The Eagle and Child adında bir kafe pub'da Tolkien, Narnia günlüklerinin yazarı olan C.S. Lewis, Charles Williams ve başka yazarlarla birlikte 25 yıla yakın devam fantezi edebiyatı, mitler ve din üzerine görüşmeler yaptılar. Arka tarafta da Rabbit Room dedikleri bir odada buluşmalarını gerçekleştirdiler. Tolkien'i benim için değerli kılan hayal dünyamı çok zenginleştirmesidir. Bunda en büyük pay sahibi tabii ki Silmarillion eseri. Aslında herkesin bildiği Yüzüklerin Efendisi kitabı mesela kıyasladığımız zaman tüm Orta Dünya külliyatı içerisinde sadece buzdağının görünen kısmı kadardır. Bazı keşfettiğim blog sayfalarından, yazılardan ve kitaplardan da alıntılar yaparak sizlere aktaracağım. Silmarillion eserindeki Ainulindale yani Ainur'un müziği bölümü beni en çok etkileyen bölüm olmuştu. Ainulindale yani müzik henüz başlamadan önce Orta Dünya yok idi. Onların beleri vermesinden de önce sadece Eru vardı. Eru vardı tek olan. Ilúvatar derlerdi adına Arda'da ve önce Ainur'u yaptı, kutsal olanları. Bunlar zihninin evlatlarıydılar ve sair hiçbir şey yaratılmadan evvel onunla birlikteydiler. Ve Eru Ainur ile konuşuyor, konuştuğu lisan ise müzik. O onlara müzik temaları, ezgileri veriyor. Onlar da ezgilerden müzik yapıyordu. O da bundan memnun oluyordu. Ve her biri bazen kendi başlarına, bazen farklı gruplar halinde müziklerini, ezgisini Eru'dan aldıkları çeşit çeşit müzikleri yaparken Eru'nun zihninden geldikleri, Eru'nun onlara yaratma maksadı ile ilgili bilgiye kavuştular. Her biri ayrı bir bilişi sahip oldu. Bilişi Eru'nun verdiği ezgiden alıyorlardı. Her biliş kendine has oluyordu. Sadece Ilúvatar'ın zihninin geldikleri parçasına vakıf oldular. Olgunlaştılar, derinleştiler, yükseldiler. Ilúvatar yani tek yaratıcı bu ezginin üzerine ahenk içinde ulu müzik ister ve Ainur'a sizleri zail olmaz, mahvolmaz, ölmez alevden yarattı. Ve sizler de ulu müziği yaparken her birerleriniz kendinize verili fikir ve cihazlarınız ölçüsünde emeğinizi katacaksınız. Ben de dinleyecek ve ondaki harikalığı görecek ve hoşnut olacağım der. Tolkien'in tüm bu yazdıkları bana rıza ilahiyi hatırlatıyordu ve biçim olarak böyle müzik sunma fikri beni çok etkilemişti. Ama bu video için
için araştırma yaparken fark ettim ki rıza ilahi Allah'ın rızası demekti ve zaten ilahi ise Allah'ı ve yarattıkları kutsal varlıkları övmek amacıyla oluşturulan uhrevi ezgiler demekti. Yani biz Müslümanların amacı olarak bahsettiğimiz, söylenişi basit, yapması ise bir ömür süren Allah'ın rızasını kazanmayı aslında yaşantımızla ona bir müzik sunma ve ona bunu sergileyip hoşnut kılıp sahneden ayrılmak bana çok mükemmel bir hayal geliyordu. Hazreti Mevlana aşıkların da üzerinde durdukları bezmi eles ve müziğin hakikati irtibatı da daha çok bilinir. Yani alem ervahta ruhlar alemi, ruhlara ben sizin Rabbiniz değil miyim suali tevcih edilmiş ve ruhlar da hep beraber elbette diye cevap vermesi meselesi ve Hz. Allah'ın bu hitabındaki ahengin güzelliğinin iz düşümünün hakiki müzik olması. Yani insanların rasyonel olmayan müzik denilen bu bilgi türünde aradığı şey kendi ruhlarının hafızalarında kodlu bulunan o ilahi hitabın güzelliğine olan tutkudur. Yani müzik çölde görülen bir seraptır ama ne güzel bir seraptır. İnsan kendi hakikatine varıp zaman üzeri o ilahi konuşmayı hatırlayacağı ana kadar susuzluğu dinmeyecektir. Aynur arasında en yüce hüner, bilgi, kudret ve bahşedilmiş olan, Aynur'dan olan Melkor'un bu kusursuz ezginin ahengini bozarak ilk fitnesini burada çıkarmıştır. Yani Melkor aslında müziği bozacağını düşünüyor ama aslında farkında olmadan müziği daha güzel hale getiriyor. Yani bu iyi kötü savaşında olduğu gibi bir şey ancak zıttıyla bilinir ve bu yüzden aslında kötülüğün varlığıyla iyiliğin kıymeti anlaşılıyor. Yani bunun gibi bu şekilde bir ritim olmuş oluyor. Yani kalın sesler ve ince sesler gibi düşünebiliriz. Flame, imperishable, sönmez alev, Eru tarafından hiçlikten çıkartılarak tutuşturulmuş varlığın mayası gibi bir şey. Gizli ateş adını da taşır ve Eru'nun uhdesinde gizli bir hazinedir. Hayat ve irade sırrı da ondan gelmektedir. Melkor'un kayma noktası da bu gizli hazineyi kıskanması, onu tek başına elde etme hırsından kaynaklanır. İşte Aynur'un müzik kısmı okuduktan sonra ben de bu müziğe dahil olmayı ve iyilerle haşr olmayı hayal ettim. Bu müzik bildiğimiz anlamda olmasa da mantıken benzer olmalıydı. Hem doğa hem tarih hep tekerrürden ibaret deriz. Doğum ve ölüm, her gecenin ardından gelen sabah, kuruyan bir ağacın tekrar yeşermesi, savaşlar ve ardından gelen barışlar, atom ve gezegenlerin içinde bulunduğu döngüler, adeta ard arda gelen ritimler gibi. Bana Aynur'un müziğinin yaşamımızın derinlerindeki varlığını hissettiriyor. Düşünsene, Yaradan'a çok mükemmel bir dinleti çalınıyor ve sen de o korodasın. Bunu en iyi empati kuracağım yerlerden birisi Beşiktaş İnönü Stadyumu olmuştur. Teyze oğlum sağ olsun beni maçlara götürürdü, Beşiktaş maçlarına götürürdü. Yani orada büyülenmemeniz mümkün değil. Ama sadece gidenler bilebilir. Böyle çok duygulandığım zamanlar olmuştu. Sebebi de hep böyle hayal etmiştim. Yani bu kadar insan tek bir ağızdan büyük bir coşkuyla marşlar söylüyor. Bunu böyle Allah'tan istesek bu kadar insan, o zaman sonuç ne olurdu? Onu hep merak etmiştim. Aslında bunun cevabı biraz basit. Köyde yapılan yağmur dualarında bilirsiniz, kolektif arzuyla bir araya gelmiş bir koro gibi sonunda da rahmetine kavuşuyor. İşte bunun gibi ulu müziğin korosuna dahil olabilmek için öncelikle nefse hükmetmek gerekir. Bu yolculukta o beni değil de benim onu yönlendirmem gerekli. Bunun için farkında olmaya çalışma arzusuyla yola çıkmak gerekli. Bu bizi içsel ve dışsal yolculuklarımızda bu müziğe dahil olmaya itecek ve yaşayacağımız dönüşüm bize bu koronun bir parçası olduğumuzu hissettirecektir. Dünya suretlerden meydana gelmiştir ve bu suretler donan bir kutsal musiki kalıntılarıymış gibidirler. Gerçek bilgi ya da kutsiyet bu donmuş halimizi çözer ve içteki melodiyi azat eder. Fritschoff Schuon. Tasavvuf bir tanıma göre afaki ve enfüsü bir seyahattir. İnsanın Allah'a ulaşma yolunda içsel ve dışsal deneyim ve bilgilerine dayalı olarak hakikati ve netice olarak hakikatler hakikatini keşfetme sürecidir. Afaki veya enfüsi olsun her bilgi ve deneyim insanın mahiyetini değiştirir ve insanı dönüştürür. Tolkien hikayelerinde bu değişimler yerin derinliklerinden göğün katlarına kadar semboller veya sembol öncesi hakikatler ile ifade edilerek kendisine yer bulabilmiştir. Tolkien'in sıkça kullandığı dosdoğru yol, the straight path kavramını ise eğer Arapçaya çevirecek olsaydık sırat-ı mustakim kelimesini kullanmamız münasip düşecekti. Özellikle Silmarillion'da sayısız kere geçen bu kavram melekuti boyuta veya bir çeşit beka boyasına bürünmüş ulvi alemlere gidebilmenin tek yolu olarak anlatılan ve Tolkien'in üzerinde çok şeyler inşa ettiği bir kavram.
Tolkien'in hikayelerinde karakterler serüvenlerle dolu yolculuklarını yaparken iyi veya kötü yönde manevi veya maddi metamorfozlar da geçirir. Bazen hikayedeki büyük olayların tesiriyle karakterlerin yaşadığı metamorfozlar okuyucunun dikkatinden kaçabilir. Ancak sıradan bir karakter gelişiminin çok ötesindedir bu değişimler. Neredeyse her karakter değişiminin maddi, görünür, manevi görünmeyen enfüsi ve afaki sonuçları vardır. Örnek vermek gerekirse orklar köken itibariyle elftir. İşin ilginç yanı bu korkunç dönüştürme, metamorfoz hikayesinin işkence ve zulme dayanmasıdır. Orklar gibi en aşağılık varlıklar, elfler gibi orta dünyanın en mükerrem varlıklarından uzun yıllar süren işkenceler, eziyetler sonucu elde edilmiştir. Mesela Bilbo Baggins, başta klasik bir hobbittir ama yaşadığı yolculuk sonrası kitap okuyan, yazan, haritalarla uğraşan, araştıran bilgin birine dönüşür ve yolculuğu ölümsüz diyarlara giden gemilere binerek tamamlanır. Frodo da aynı şekilde klasik bir hobbitten sonra dosdoğru yol üzerinden son gemilerle beka iklimine yelken açmıştır. Mesela Gollum ise hobbit iken varlığı yüzük gibi kötülük kaynağına adanmış ve ruhen kötüleşmiştir. Gollum'un afaki tercihleri maddi manevi değişmiştir. Galadriel, Lothlorien ormanlarının hanımıdır. Bir yönüyle Orta Dünya'nın iyilik kutuplarından biridir. Silmarillion'dan itibaren takip edilecek olağanüstü hüzünler, düşüşler ve yıkımlarla dolu bir hayatın sonucu olarak kutuplaşmış, zirveleşmiş bir şahsiyettir. İmtihanın manevi serüvenin yine de eksik kalmış bir kısmı vardır. O da yüzüğün kendisine vaat ettikleriyle yüzleşmesidir. Yüzükle herkes kendi vizyonu çerçevesinde imtihan olur. Galadriel de kendi gücü, nefis aynasının büyüklüğü nispetinde bir büyüklük vaadiyle karşılaşır ve bir nevi tanrılaşma teklifiyle yüzleşir. Bu teklifi de reddeder ve Galadriel yani hakikatine yürüyebileceği sınırlar içinde kalmayı tercih eder. Bazılarımızın başına zorunlu yolculuklar geliyor, bazen ise gönüllü olarak yola çıkıyoruz. Ama dışsal yolculuklar aslında kalbimizde söküp atamadığımız, bağımlısı olduğumuz bazı putları yıkmamızı sağlıyor. Bu eş çocuk sevgisi olabilir. Anne, baba, millet, ülke, şehir, sevdiğimiz hayvanlar, evimiz, arabamız, makamımız, güvenli alanımız veya cüceler gibi tamah ettiğimiz bazı şeyler ya da kurulu düzenimiz. Her birinde farkında olmadan yıllar sonra bağımlılığımız ve sevgimiz artıyor. Kalpte de koparılması büyük bağlılıklar oluşuyor. Ama yolculuklar dosdoğru yol üzerine olursa saflaşıp insan olma yolunda ilerliyoruz ve yükselişe geçiyoruz. Tolkien de yazdığı bu eserin düşüş, ölümlülük ve makineler üzere olduğunu söylemektedir. Yani yükselişin sırrı harekete geçip yollara çıkmak diyebiliriz sanki. Gandalf ne demişti? Her gezgin yitirmemiştir yolunu. All that is gold does not glitter. Not all those who wander are lost. The old that is strong does not wither. Deep roots are not reached by the frost. From the ashes a fire shall be woken. A light from the shadows shall spring. For renewed shall be blade that was broken. The crownless again